Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem Datça'ya geldik. Efsane bir tatil yapıyoruz. İnanılmaz da spontane bir tatil yapıyoruz bu arada. Öncelikle bugün adanın daha çok bilinmeyen yerlerine, kuzey tarafına doğru geliyoruz. Yollar oldukça bozuk ve engebeli. Normal araçla gidilmesi gerçekten zor. Yukarıda dağlar var. Aşağıda muhteşem bir deniz var arkadaşlar. Şimdi gideceğiz, biraz keşif yapacağız bakalım. Nereleri bulacağız, keşfedeceğiz. Ama öncelikle bu Datça videosu biraz farklı bir video olacak. Şöyle bir plan yaptım. Çok spontane takıldığımız için biraz size böyle flashback'li videolar vereceğim. O yüzden şimdi böyle başlıyoruz. Öncelikle dün yıllardır gidip dalış yaptığım Gıynap Koyu'na gittim. Sabah çok erken saatte, gün daha yeni ağrırken size güzel bir dalış videosu çektim. Önce o video gelsin. Güzel bir av yaptım. Zehirli aslan balıklarını avladım. Çok güzel bir tane de çupra avladım. Aslında burada çok daha büyük balıklar görüyordum öncesinde ama bu sefer denk gelmedi. Yine de keyifli bir av oldu. Önce onu izliyoruz. Sonra bizim keşfimize doğru yola çıkıyoruz. Neler yaşayacağız, göreceğiz. Hep beraber bakıyoruz. Enfes Datça turu için dün akşam Datça'ya varmış bulunuyorum. Buraya girerken bilmiyorum neden, enerjisinden mi nedendir bilinmez. Abi Datça'ya girerken inanılmaz huzur doluyorum, ne olursa olsun fark etmez yani. Doğasıyla zaten beni büyülüyor burası. Yukarılar dağ, aşağılar deniz. İnanılmaz güzel bir koya iniyorum şu anda. Saat 6.30. Saat 5.30'da kalktım, hazırlandım, geldim. Şamandıramı aldım. Güzel bir dalış yapmayı planlıyorum. Daha önce daldığım bir mera, bildiğim bir mera. O yüzden heyecanlıyım. Burada gördüğüm birkaç bir şey olmuştu çünkü. Bakalım, güzel bir av yapmayı planlıyorum. Size de Datçaların su altını bir göstereyim istedim. Daha önce de videolar yapmıştık zaten burada. Onları da kartlara eklerim. Onlar da keyifliydi. Ama şu an daha tecrübeliyiz, daha bilinçliyiz. Bakalım. Bakarsınız Kargıcak'ta aldığımız Trofetral'den daha büyük bir şey alırız. Belli mi olur? Hiç demiyorsunuz İlkan zıpkınsız mı dalacaksın diye. Bıraktık zıpkını. Tam da aşağı gelmiştim ya. Bir daha yukarı çıkıyorum. Evet, zıpkınımı aldım. İyi ki gelmişim geriye. Kapılardan bir tanesi aralık kalmış. Arabanın ışıkları da yanmış. O yüzden iyi oldu. Tamam, aşağı. Ay. Evet, Datça'nın berrak ve masmavi sularında, muhteşem su altında dalışımız başlıyor arkadaşlar. İlk birkaç agaşonda vücudumun durumunu test ediyorum. Ciğerlerimi ve kulaklarımı açmaya çalışıyorum. Kısa agaşonlar deniyorum daha çok. Çupra ile ani bir karşılaşma sonucu avımı yaptım. Ancak av videosunu yakalayamadım. Dalmaktan en büyük keyif aldığım bölgelere geldim. Önümde küçük yemlik balık sürüsünü görüyorsunuz. Yavru balıklar geziyor. Bu taşların arasında çok güzel balıklara daha önce denk geldim. O yüzden çok temkinli, yavaş yavaş derinliği arttırarak ilerliyorum. Önümde papaz balıklarını görüyorsunuz. Kızıldeniz barbunları geziyor. Oldukça sakin görünüyorlar. Bu yüzden avcı balığın buraya girdiğinden şüpheliyim şu anda.
Biraz daha derinde bir sargoz sürüsü görüyorum. Yaklaşırlar mı belki diye yavaş yavaş kendimi aşağı doğru bırakıyorum. Aynı bölgeye tekrar dalış yapıyorum. Yemlik ve yavru balıkları görüyorsunuz, oldukça hareketliler. Bir umut yavaş yavaş kayaların arasından derin sulara doğru sessizce hareket ederek çağrımı yapıyorum. Uzaklarda bir grida gördüm. Belki yaklaşırım, atış şansı bulurum diye hiç kendimi göstermeden kayaların üzerinden süzülüyorum. Ancak çıkış yaptığım nokta ile gridanın olduğu nokta arasında fark oldu ve doğru atış şansı bulamadım. Aşağıdan oldukça hareketli bir şekilde karagöz sürüsü üzerime doğru geliyor. Aralarında gördüğüm sivri burun karagöz tam da atış yapılacak boyda. Ancak farklı veyahut da daha büyük bir balık denk gelir diye bu atışı pas geçiyorum. Yukarıdan oldukça iri boylarda olan bir melanur sürüsü geliyor. Atış yapar mıyım diye bir zıpkınımı uzatıyorum ama sonra vazgeçiyorum. Kısa günün kârı, oldukça değerli bir jig buldum. Biliyorsunuz arada sırada ben de olta atıyorum. Büyük balık şansını bulamayınca hareketsiz olan merada ben de aslan balığı avına dönmeye karar verdim ve şamandırama astığım el zıpkınımı aldım. Bu zıpkının özelliğini daha önce anlatmıştım. 3 uçlu şişi var ve üzerinde lazer kesimler var. Bunların sayesinde bu tarz taş balıklarını avlamaya olanak sağlıyor. Burada ilk atışımdan sonra balık şişten çıkıyor çünkü oldukça iri bir aslan balığı. Ancak yuvanın küçük olmasından dolayı bu şansı değerlendiriyorum ve yuvanın diğer tarafına geçerek istediğim atışı gerçekleştiriyorum. Aslan balıklarında en önemli şey, evet balıklar sabit ama atışınızın öldürücü noktaya olması çok önemli. Aksi takdirde balık çok hareketli olacaktır ve yakalayıp iğnelerini kesmeniz, temizlemeniz çok daha zorlaşacaktır. Öldürücü noktadan vurduğunuz takdirde iğnelerini rahatlıkla temizleyebilir ve belinize asabilirsiniz. Oldukça güzel bir aslan popülasyonu olan kayalık bir bölge buluyorum.
Aralarından seçim yaptım. Biraz daha iri olanı aldım. Balığın şişten çıkmamasını garanti altına almak için kayalıktan yardım alıp balığı iyice şişe oturtuyorum. Hareketsiz olmasına rağmen atış şansı vermeyen bu aslan balığı sabrımı zorluyor, ancak sonunda doğru atış açısını bularak tam kafasına isabet alıyorum. Yuvaya da kaçmasına izin vermeden yüzeye çıkıyorum. Oldukça güzel bir av oldu. Bir tane de jig buldum yine. Koleksiyona ekliyorum bunları. Dalışı bitirdim arkadaşlar. 4-5 saat kaldım. Şu açıkta yunuslar gidiyor galiba. Bayağı seri bir şekilde bir dalgalanma var. Uzun bir dalış yaptım. Yine kısmetimizi aldık. Aslan balığı gayet iri boylarda. Ve aradığımız büyük balığı bulamadık ama çok keyifliydi. Oldukça yoruldum. Enfes Gıyınap koyu arkamda. Dalıştan çıktım. İnanılmaz yorulmuşum ya. Zor döndüm geriye. Çok açıldım. Arkalara döndüm. O taraflara gittim. Daha önce burada çok güzel balıklar görmüştüm. İri balıklar görmüştüm. Bir eser yoktu büyük balıklardan arkadaşlar. Güzel bir çupra, 4 tane de aslan balığı aldım. En irilerini seçtim. Güzel bir aslan balığı avı oldu bugün. En azından o keyifliydi. Bugün güzel de pişireceğim onları, böyle çıtır çıtır yapacağım. Sonra dürüm yapacağım onları lavaşın içerisine. Böyle soslar moslar, efsane bir şey yapacağım. Şimdi çıktım. Arkadaşımın evinde kalıyoruz şu anda. Yarın kampa geçeceğiz. Şimdi bugün güzel tarifleri yapacağım ama önce bir geçelim eve şimdi. Ondan sonra bakacağız. Evet arkadaşlar, şu anda Murdala koyuna geldik. Geçen senekine göre oldukça değişmiş. Şurada bir tane villa sitesi görüyorsunuz. Bu çok eskiden yapılmış. Burada zaten bir sit alanı durumu var. Buraya yapı yapmak yasak. Genelde gördüğünüz şeyleri de hepsi kaçak kuçak işler. Yukarıya bir tanesi güneş panelleri koymuş şuraya falan. Sahilin yolunu kapatmışlar. Burası çok keyifli, eğlenceli, bayağı bakir bir yerdi. Biz de çok fazla tecrübe etmedik burayı ama bir iki kere geldik, gayet keyifliydi. Şimdi duracak yer bile bulamadık neredeyse. Maalesef o kadar kötü yollardan geçip böyle bir şeyle karşılaşmak kötü oldu. Hadi gel şuraya bir yürüyelim ya. Reyna, oralardan inersen ölürsün kızım. Tamam mı? O yüzden yukarıdan yürü bakalım. Şerefsiz nasıl gidiyor ya? Biz zor yürüyoruz. Evet arkadaşlar. Giyindim, kuşandım. Bir de Murdala koyunun su altını görelim.
Yani beni tanıyanlar mutlaka oraya dalmalısın, görmelisin diyor. Bayağı güzel diyorlar. Bu arada yeni yırtmacım nasıl? Savaşıyoruz biz suyun altında. Geçen orfozu bir yakaladım. O beni tuttu, ben onu tutuyorum. Badinin adı Ziya mıydı? Tam çırpınırken kuyruğuyla bir vurdu, elbiseyi yırtmış. Orada bıraktım. Çok iyi yapmışsın. Şaka bir yana arkadaşlar, Green Up koyundaki dalış da yine keyifliydi gördüğünüz gibi. Şimdi bir de buraya gideceğiz, bakacağız. Balıklarımızı da muhtemelen ya bu akşam ya da yarın o aslan balıklarını güzelce paneleyip böyle güzel bir tarifle pişirip içerisinde sos olan böyle marullu falanlı filanlı güzel bir dürüm yapma hayalim var. Ona da bakacağız ama önce neler olacak? Atlıyoruz suya. Evet, Murdala koyunda ilk dalışımı yapıyorum. Ortalık oldukça sessiz ve sakin. Bakalım derinleştikçe neler olacak. Kızıldeniz barbunları, sokkan balıkları, balon balığı ve birazdan önümden geçecek olan kefal balıkları. Oldukça sakin görünüyorlar. Balon balıkları selam vermeye geldi. Hepsi meraklı gözlerle benim ne olduğumu anlamaya çalışıyorlar. Oldukça uzun bir süre yüzüyorum. Ancak keyfim yerinde. Datça'nın su altını gerçekten çok seviyorum. Ve adaya ulaştım. İnanılmaz bir bitki örtüsü beni karşıladı. Rengarenk kayalıkların üzerinde yetişmiş olan bitkiler var. Hemen burada sığ suda bir agaşon yapıp deneme yapıyorum.
Kayalığın altına çok güzel bir şekilde saklanıyorum. Güzel bir agaşon. Ancak etrafta balık yok. Güzel bir balık gelseydi çok keyifli bir av olurdu. Bambaşka bakir bir koyla devam ediyoruz. Gerçekten tamamen doğaçlama bir şekilde bulduğum, inanılmaz dağlardan inip inanılmaz bozuk yollardan indiğimiz bu yolun sonunda öyle bir yere geldik ki aslında kamerayla çok fazla buradan gösterebileceğim bir şey yok size. Arkam dağ bayır, inanılmaz güzel sıklıkta bir orman. Ön tarafıma bakar mısınız? Sadece teknelerin geldiği bir koydayım ve tertemiz, bir tane çöp yok. Burada bir orman var. Araçla zar zor indim buraya kadar. Şurada tekneler var. Çok güzel bir yer. Ben pek bir şey anlatmayacağım şu anda. Dalış ekipmanlarımı aldım. Akşam suyuna bakacağım. %100 bakmak istiyorum. Muhteşem bir su altı olduğunu düşünüyorum. Bu arada burada büyük ihtimalle ben kamp yapacağım. Bugün değil ama yarın ya da öbür gün buraya gelip bir gece kalmadan buradan dönmek istemiyorum. Onu ayrı bir kamp videosu olarak yayınlarım muhtemelen. Çünkü ormana fotokapan da kurarım. Tilkileri milkileri çekeriz. Belki değişik hayvanlar görürüz. Her neyse şimdi sizi direkt drone görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Sonra günübirlik kampımız tüm hızıyla devam ediyor.
boydaki dalışımda maalesef kameramın housing kutusu biraz buhar yaptığı için görüntülerin bazı yerlerinde ufak bulanıklıklar olabilir. Kusuruma bakmayın. Aşağıda sakince gezilen turna balıklarını görüyorum. Hemen üzerlerine bir dalış gerçekleştiriyorum. Ancak hızla kaçıyorlar. Azmi Turgut aslan balığı yerken yakalandı. Menajerini zehirledi. Menajerim sonunda bir videomuza geldi. Yarasın. Çok güzel görünüyor be. Ne bu? Domates, kekik. Çok iyi ya. Balık çok tatlı geldi. Evet. Hadi denize. Hadi denize. Merhaba. İstiyor musun oyuncağı? Hadi yüz bakalım. Atıyorum. Reyna. Bugün de geldik. Domuz inindeyiz. Domuz ini diye adlandırılan koydayız şu anda. Oldukça bakir bir bölge yine. Biraz daha esen bir yer. Biraz daha rüzgarlı, genelde sıcak havalarda. Daha önce geldiğimiz yer hep serin oluyor. Ağaçların altı falan. Zeytin ağaçlarıyla dolu. Biraz yüksek bir aracınız varsa rahatlıkla inebilirsiniz koya kadar arkadaşlar. Buranın güzelliklerinden bir tanesi de buradaki antik kentin yolunun burada devam ediyor olması. Böyle ileriye yürüdükçe blok taşları Knidos antik kentinden kalma yapıların kalıntılarını görme fırsatı da buluyorsunuz. Aynı zamanda bu bölgelere daldığınızda şnorkel yaparsanız eğer buralarda da göreceksiniz ki su altında da hep bu tarihi taşların, tarihi yapıların kalıntıları var arkadaşlar. O yüzden buranın da benim için ayrı bir önemi var açıkçası. Keyif alıyorum burada olmaktan. Bugün burayı güzelce bir keşfedeceğiz. Belki birazcık da suya girip görmek istiyorum su altında neler var. Gitmediğim tarafa, daha önceki yıllarda görmediğim taraflara gitmek istiyorum. Bir de arka dağlardan inen çok güzel bir manzara var. Burayı size drone görüntüleriyle de aynı şekilde göstereceğim. Datça'nın da birçok koyunu tanıtmış olduk böylece. Hadi o zaman ya, keşfedelim.
Bakın burada da boyayla işaretlemişler. O uçsuz bucaksız dağların üzerinden geçip giden Karya yolu buradan geçiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Karya yolu aynı zamanda bu dağların arkasından gidip tam olarak Likya yoluna bağlanıyor. Karya yolu. İnanılmaz uzun bir yol. Umarım oraya da bir gün tecrübe ederiz. Çok keyifli olur benim için de. Şu ileriye biraz gideceğim. Blok taşların olduğu bölgeye. Daha önce de bahsettiğim gibi esen bir bölge olduğu için suya girdiğimde berraklıktan eser yok. Genelde bu koy böyle oluyor. Ancak ilerledikçe ve derinleştikçe suda berraklaşmaya başlıyor. Keşif dalışı şnorkel yapmaya gitmişken yanıma zıpkınımı da almayı ihmal etmiyorum. Birkaç ogaşon yoklaması yapıp belki bir şeye denk gelirim diye şansımı deniyorum.
Mürenleri severim. Ne zaman denk gelsem mutlaka kameraya çekmek isterim. Bugüne kadar en çok yaklaştığım müren bu arkadaş oldu. Önce yuvaya giriyor. Ben de çıkacağı yeri tahmin edip diğer taraftan kamerayla yanına yaklaşıyorum. Karakterlerine göre gerçekten değişiklik gösteriyorlar. Bazıları agresif oluyor, bazıları çok sakin oluyor, bazıları utangaç oluyor. Bu da sevecen bir arkadaşımız çıktı. Videoyu burada bitiriyorum. Arkamda Mesudiye var. Burayı da ayrı seviyorum arkadaşlar. Çok keyifli, mükemmel, dolu dolu yine bir Datça tatili oldu. Umarım siz de keyif almışsınızdır yaptığımız şeylerden, keşfettiğimiz yerlerden, size gösterdiğim koylardan. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Yakında tekrar yeni videolarla görüşmek üzere. Abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.